Rastgelelik ve determinizmi nasıl ayırt edebiliriz? Bu soru yalnızca zar atmak ya da yazı tura atmak gibi klasik örnekler için değil. Doğanın en temel düzeyinde, kuantum aleminde geçerliliğini koruyor. Kuantum fiziğinde gözlemlenen rastgelelik gerçekten tamamen gelişigüzel midir? Yoksa görünürdeki belirsizliğin altında henüz keşfedilmemiş bir düzen veya gizli değişkenler yatıyor olabilir mi? Bu videoda düşüncelerimizi derinleştirerek kavramsal bir sorgulamaya girişecek ve bu soruları inceleyeceğiz. Kuantum mekaniğinin ortaya attığı en çarpıcı iddialardan biri ölçüm sonuçlarının temelde rastgele olduğudur. Einstein ise buna şüpheyle yaklaşmış ve doğanın gizli değişkenlerle deterministik olabileceğini öne sürmüştü. John Bell 1964'te bu tartışmayı somut bir teste dönüştürdü. Bell eşitsizliği olarak bilinen kuramsal sınır, eğer Einstein'ın savunduğu türden yerel gizli değişkenler mevcutsa, belli istatistiksel sınırların aşılamaması gerektiğini söyler. Ancak kuantum dünyası bu sınırları aşarak yerel gerçekçilik varsayımı ile çelişen sonuçlar doğurmuştur. Nitekim 1980'lerden günümüze dek yapılan pek çok Bell testi deneyi, yerel gizli değişken teorilerinin evrenimizin davranışlarını açıklayamadığını gösterdi. 2022'de Nobel Fizik Ödülü'nün Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger'e verilmesi bu deneysel bulguların önemini perçinledi. Ödül gerekçesi dolaşık fotonlarla yapılan deneylerin Bell eşitsizliklerini ihlal ederek kuantum mekaniğinin öngördüğü lokal olmayan, uzağa anında etki eden davranışı açıkça doğrulamasıydı. Yani bilim camiasında uzlaşılmış görüş, kuantum olayların sonuçlarının önceden belirlenmediği, en azından yerel ve deterministik bir mekanizma ile açıklanamayacağıdır. 2015 yılında bir dizi açık gediksiz, loophole-free Bell deneyi gerçekleştirilmiş ve deney tasarımlarındaki tüm büyük boşluklar kapatılarak Bell eşitsizliğinin net şekilde ihlal edildiği gösterilmiştir. Hatta 2023'te süper iletken kuantum deneyleriyle 30 metrelik bir mesafede Bell testi yapılarak teknolojik farklı platformlarda da kuantum rastgeleliğin yerel klasik modellerle açıklanamayacağı tekrar ispatlanmıştır. Bilim insanları Bell testlerindeki özgür irade veya ayarların serbest seçimi boşluğunu dahi kapatmak için yaratıcı yöntemler geliştirdi. 2018'de yapılan bir kozmik Bell testi deneyinde ölçüm cihazlarının ayarları dünyadan milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki kuasarların rastgele ışık dalga boylarına göre belirlendi. Bu şekilde deneydeki seçimlerin ve sonuçların deneyden milyarlarca yıl önce yayılan yıldız ışığına bağlı olması sağlandı. Sonuç mu? Bell eşitsizliği yaklaşık 9 sigma gibi son derece yüksek bir güvenle yine ihlal edildi. Bu eğer gizli bir belirleyici mekanizma varsa onun Big Bang'den bu yana geçen sürenin %96'sı boyunca yaklaşık 7,8 milyar yıl etkin olması gerektiğini ima ediyor. Başka bir deyişle yerel veya makul hiçbir gizli değişken senaryosu kalmadı. Geriye ancak evrenin en başından beri kurulmuş olağanüstü bir determinizm, yani süper determinizm ihtimali kalıyor. Bugüne kadarki deneysel bulgular ışığında fizikçilerin büyük çoğunluğu Kopenhag yorumu doğrultusunda kuantum olayların sonucunun gerçekleşene dek belirli olmadığını ve yalnızca olasılıklar ile tanımlandığını kabul eder. Bu standart yoruma göre kuantum mekaniği bir ölçüm sonucunun neden şu değer yerine bu değer aldığını açıklayan herhangi bir gizli detaya sahip değil. Sonuç doğanın temel bir şansı ile belirleniyor. Hatta kuantum dünyası öyle garip ki kuramsal olarak tam bilgiye sahip olsanız bile belirli bir tekil ölçümün neticesini hesaplamanın imkansız olduğunu söyler. Bu öngörülemezlik Kopenhag yorumunun temelinde yatar. Bell testlerinin başarıyla kuantum mekaniğinin öngörülerini doğrulaması da bu yorumla uyumludur. Özetle gizli değişken yok, gerçek rastgelelik var diyen görüş deneylerle desteklenmiştir. Eğer kuantum mekaniği gerçekten olasılıksal ise bunu deneysel olarak da istatistiksel testlere tabi tutabiliriz. Örneğin bir radyoaktif atomun ne zaman bozulacağını kesinlikle bilemeyiz. Ancak çok sayıda atomun bozulma zamanları kaydedilerek bunların dağılımı incelendiğinde kuramsal rastgelelik modelleriyle uyumlu olup olmadığı kontrol edilebilir. Gerçekten de bugüne dek yapılan sayısız deneyde kuantum süreçlerinden elde edilen veri kümeleri, olasılık hesaplarının öngördüğü desenleri, örneğin Poisson veya yarı ömür dağılımlarını tatmin edici doğrulukla takip etmiştir. Bu herhangi bir döngüsel veya periyodik gizli desenin olmadığının güçlü göstergesidir. Eğer herhangi bir düzen olsaydı uzun soluklu istatistiksel analizlerde kendini ele vermesi beklenirdi.
Peki gerçekten de hiçbir gizli düzen emaresi bulunamadı mı? Bilim insanları kuantum rastgeleliğini sınamak için son yıllarda giderek daha büyük veri setleri ve daha hassas analiz yöntemleri kullanıyor. Rastgelelik testlerinde kullanılan standart araçlardan biri NIST tarafından yayınlanan istatistiksel testler dizisiydi. 2025 yılında yapılan bir çalışmada 10 farklı kuantum bit dizisi, her biri 10 milyon bit uzunluğunda, bu NIST testlerinin 15 farklı kategorisinde sınandı. Sonuçlar oldukça olumluydu. 15 testin 14'ünden tüm diziler başarıyla geçerken yalnızca Random Excursion testi sınır değerin hemen altında kaldı. 56 diziden 52'si geçti. Genel olarak bu çalışma kuantum kaynaklı bit dizilerinin yüksek entropili ve istatistiksel olarak rastgele olduğunu doğruladı. Dahası araştırmacılar toplamda trilyonlar mertebesinde kuantum bit üretip analiz etmeye hedefliyor. Amaçları gerçek rastgelelikte ne kadar uzun seri desenleri, örneğin art arda gelen aynı bit sayısı gibi görülebileceğini sınırlarına dek test etmek. Böylece gerçek rastgele dizilerde bile pratik bir uzunluk eşiği olup olmadığını anlamak. Şu ana dek elde edilen sonuçlar kuantum olaylarında herhangi bir düzenli tekrar ya da beklentiyi aşan bir korelasyon olmadığını gösteriyor. Öte yandan çok yeni bazı çalışmalar şeytanın avukatlığını yaparak ya ufak olsa da bir örüntü varsa sorusunu ciddiye alıyor. Ocak 2025'te yayınlanan bir ön çalışmada Douglas Yowan ve ekibi kuantum rastgelelik üreteçlerinden elde edilen bit dizilerine alışılmadık bir analiz uyguladı. Amaçları dizide gözden kaçan bir düzen olup olmadığını yakalamaktı. Bunu yapmak için matematiksel bir numara denediler. Pi sayısının ikili açılımlarını bir referans desen olarak kullanıp QNG çıktılarını iki gruba ayırdılar. Pi'nin binary haneleri ile eşleşen bitler kaydedilen dizi olarak tutulurken uymayanlar artık dizi olarak ayrıldı. Bu artık bit dizisi ilk bakışta tamamen rastgele olmalıydı. Zira Pi'nin haneleriyle eşleşmeyen bitlerin herhangi bir anlam taşımaması beklenir. Ancak ekip tam da bu artık dizide istatistiksel analizler gerçekleştirdi. Sonuç olarak entropi ölçümü artık bit dizisinin mükemmel rastgele diziye kıyasla hafifçe daha düşük entropiye sahip olduğunu gösterdi. Yani dizide çok küçük de olsa bir düzen mevcuttu. Otokorelasyon ve tekrar grafikleri bu bitler arasında uzun menzilli zayıf korelasyonlar olabileceğine işaret etti. Birbirinden tamamen bağımsız olması gereken bitler arasında istatistiksel olarak anlamlı küçük bağlantılar yakalandı. Fourier yöntemleriyle artık dizide beklenmedik periyodik bileşenler tespit edildi. Bu bit çıktılarının sanki görünmez bir metronom etkisi altındaymış gibi hafif aralıklarla dalgalandığını düşündürdü. Kısacası araştırmacılar son derece zayıf da olsa rastgelelikteki çatlakları yakaladıklarını iddia ediyorlar. Eğer bu bulgular doğruysa kuantum rastgeleliğin mutlak olmayabileceği anlamına gelebilir. Aynı çalışmada yapay zeka yöntemleri de devreye sokuldu. Ayıklanmış artık bit dizisini öğrenen bir makine öğrenimi modeli dizinin sonraki bitini tahmin etmeye çalıştı. Normalde başarı oranının %50 olması beklenir. Yazı tura tahmini gibi. Model %55 ile %60 oranında doğru tahmin yaparak rastgeleliği bir nebze alt etti. Bu küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir sapmadır. Dizide insan gözünün göremediği bir örüntü olduğunu, en azından modelin bir miktar tuttuğunu gösterir. Dahası araştırmacılar çevresel faktörlerin de etkisini inceledi. Ortam sıcaklığındaki dalgalanmalar, elektromanyetik parazit miktarı veya kozmik radyasyon gibi dış etkenlerle artık bitler arasında korelasyonlar buldular. Örneğin deney düzeninin sıcaklığının arttığı zamanlarda rastgele bit dizisindeki anomali ölçütlerinde de hafif değişimler görüldü. Bu kuantum rastgelelik üreteçlerinin çıktılarının tamamen izole olmayıp çok hassas seviyede de olsa dış dünyadan etkilenebileceğini akla getiriyor. Elbette bu sonuçlar henüz öncü sayılabilecek tek bir araştırmadan geliyor ve olağanüstü iddialar barındırıyor. Kuantum rastgelelikte düzen bulmak modern fiziğin temellerini sarsacak nitelikte olurdu. Bu yüzden bilim camiası bu bulgulara temkinli yaklaşıyor. Olası açıklamalar arasında gözlenen küçük düzenlerin aslında cihazlardaki ufak kusurlardan, ölçüm hatalarından veya yetersiz veri hacminden kaynaklanan birer yanılsama olması da var. Gerçek rastgelelik ile yakından bakıldığında rastgele sanılan ama aslında karmaşık bir düzenin parçası olan durumları ayırt etmek son derece zor. İstatistiksel olarak devasa örneklemler ve yeni test yöntemleri gerektiriyor. Yine de bu tür çalışmalar bilim insanlarını kışkırtarak acaba gözden kaçan bir şey olabilir mi sorusunu gündemde tutuyor. Eğer ileride daha kapsamlı deneyler bu tür örüntü iddialarını doğrularsa fizik kitaplarını yeniden yazmamız gerekebilir. Şimdilik genel kanı kuantum mekaniğinin rastgelelik sınavını geçtiği yönünde olmaya devam ediyor.